Dostlar selamlar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Sevilla'dayım. Sabah saat 9'a geliyor. Bir yolculuğa çıkacağız. Bu videoda Sevilla'da gezmeyeceğiz. Şahane bir yere gidiyoruz. Pueblos Blanco yani Beyaz Köy olarak adlandırılan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Endülüs bölgesindeki en çok ziyaret edilen, en sevilen yerlerden bir tanesi. Ronda'ya gidiyoruz. Şimdi Yana ile birlikteyim. Yana'yı Madrid videolarından hatırlayanlarınız vardır. BlaBlaCar'dan bir çocukla konuştuk. Tamam dedi, ben sizi götürürüm dedi. Ücreti mukabilinde anlaştık. Şimdi çocuk bizi bir tane caddeden alacak. Vakit kaybetmeyelim, biz çocuğu bulalım. Hızlı bir şekilde Ronda'ya ulaşalım ve gezmeye başlayalım. Videomuz Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aurosevilla'nın sponsorluğunda başlıyor. Sizler de musluktan güvenle ve sağlıklı su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım, oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım, yola çıkıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosevillon Unique sunar. Evet dostlar, Ronda'ya ulaştık. Yaklaşık 1 saat 50 dakika kadar sürdü yolculuğumuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Araba kullanmayı biliyorsanız mutlaka ve mutlaka bu bölgede gezmek için araba kiralamanızı öneririm. Neden? Pueblos Blanco dedim ya, yani Beyaz Köy olarak adlandırılıyor dedim ya Ronda. Aslında burası köy değil, biraz daha büyük bir yerleşim yeri. Bir şehir, bir kasaba diyebiliriz burası için. Ama Beyaz Köy olarak geçiyor. Bunun sebebi de Malaga ve Cadiz isminde 2 tane şehir var. Cadiz okyanus tarafına bakıyor, Malaga Akdeniz tarafına bakıyor. Bu iki şehir arasında kalan bölgedeki köylere Pueblos Blancos diyorlar, yani beyaz köyler diyorlar. Ve sadece Ronda ile sınırlı değil, yani yol üzerinde o kadar çok beyaz köy gördük ki arkadaşlar. Buranın hava durumundan, ikliminden dolayı, sıcak olduğundan dolayı evlerin hepsi bembeyaz ve tarlalar, ağaçlar, bahçeler, bilmem neler, onların arasında o bembeyaz evler o kadar güzel gözüküyor ki. Yani niye Pueblos Blancos olarak adlandırdıklarını çok net bir şekilde anladım. Çünkü çok net bir şekilde siz görüyorsunuz o köyleri. Bir tane böyle kilise görüyorsunuz. Kale gibi biraz tepede inşa edilmiş durumda. Yeşilliklerin arasında bembeyaz böyle ortaya çıkıyor. Çok da güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ben niye araba kiralamadım hiçbir fikrim yok. Sadece Ronda'ya gider gelirim diye düşündüm ama ve lakin çocukla da biraz sohbet ettik arabayı kullanan arkadaşla. Dedi ki burada çok güzel dedi köyler var. İsimlerini söyledi. Ben yol üzerindeyken böyle biraz hızlı araştırma şansım oldu. Hepsi böyle birbirine yakın. Çok rahatlıkla araçla hepsini ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Biz Ronda'yı görelim. Bu öneriyi de sizlere yapmış olayım ama. Bizi çok güzel bir parkın önünde bıraktı. Alameda de Tajo isminde. Bu parktan dedi Ronda'nın içerisinden manzarayı görebilirsiniz. Şu an biz şehrin, kasabanın içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle sizlere manzarayı göstermek istiyorum. Yol boyunca izlediğimiz manzara buydu. Dostlar şimdi bir tane kafeye oturduk. Şöyle bir sandviç söyledim kendime. Ekmek arası tortilla de patata, yani patatesli yumurta, birazcık doyurucu bir şey olsun istedim. 4.3 euro, yani 4 euro 30 cent. Şöyle 2'ye böleceğim. Bir de meyve suyu söyledim, o birazdan gelecek. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Bayağı içi bol, kalın bir şekilde yapıyorlar. Normalde bunu böyle tek de yiyorlar, ekmeksiz de yiyorlar ama sandviç şeklinde de yapıyorlarmış. Çeşit çeşit sandviçler var. Aşağı yukarı böyle 3 euroya bir sandviç yiyebiliyorsunuz burada. Fiyatlar o şekilde. En pahalılarından biri buydu. Büyük ihtimalle en doyurucularından biri bu. Yumurta var, patates var, ekmek var. Afiyet olsun. Ronda'ya gelenler genellikle ya turla geliyorlar, kalabalık gruplar halinde geliyorlar. Ama bizim gibi tek gelenler de ya BlaBlaCar'la ya da işte trenle geliyorlar. Trenle gelmek birazcık karmaşık çünkü bir yerde aktarma yapmanız gerekiyor. En çok tercih edilen seçenek otobüs. Şu an Ronda'nın otobüs terminalindeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası, bak, otobüslerin kalktığı kısım burası. Bileti buradan almıyorsunuz. Şöyle etrafı göstermek için geldim. Şu içeride bilet alabileceğiniz kısım var ama şu an saat öğlen 1'e geldiği için kapatmışlar. Siesta yapacaklar herhalde ya da öğle yemeği yemeye gidecekler. Bir tane makine var, onu göstereceğim sizlere. O makineden hızlı bir şekilde biletinizi alabiliyorsunuz. İngilizce dil seçeneği de var. Şöyle göstereyim, makinamız budur. İngilizce dil seçeneği de var. Buradan hızlı bir şekilde biletinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim gibi böyle günübirlik geleyim, gezeyim, Sevilla'ya geri döneyim diyorsanız mutlaka ama mutlaka biletiniz olsun. Ben internetten bilet almaya çalıştım. 15-20 dakikadır Yana'yla ona uğraşıyoruz. Site hata veriyor sürekli. Gelirseniz anında gelin otobüs terminaline. Zaten hemen ufak bir yer burası. Çok rahat ulaşırsınız merkezde. Biletinizi alın, kafanız rahat olsun çünkü çok hızlı bir şekilde bitebiliyor biletler. Aha da
Şu arka tarafta göstereyim sizlere. Girişi burada arkadaşlar. İnternetten bilet alacağız diye bayağı bir uğraştık ya. Sitede habire hata veriyor. Yana kart denedi, ben kart denedim. Bir sürü bir şeyler denedik ama baktık olmuyor. Dedik en temizi gelelim buradan alalım arkadaşlar. Hazır internette demişken biliyorsunuz ben Esim.io ile internete bağlanıyorum. 190'dan fazla ülkede bizi internete bağlayan bir uygulama arkadaşlar. Kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde bizi internete bağlıyor Esim.io. Dilersek bakiye yüklüyoruz. Kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. Dilersek bir paket yapıyoruz. O paketi kullanıyoruz. OneSIM özelliği var Esim.io'da. OneSIM özelliği nedir? Siz Esim.io'yu ilk defa indirip kurduğunuzda telefonunuza OneSIM ile birlikte artık bir daha kurulum yapmanıza gerek yok. Siz hangi ülkeye giderseniz gidin Esim.io sizi o ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Ben İspanya'ya geldim. Uçak Barcelona'da havalimanına indi. Uçak modunu kaldırıp internetimi açtım. O dakikadan beri çok rahat bir şekilde internete bağlanıyorum arkadaşlar. Benim adıma yaptıkları bir tane kod var. Siz ilk defa Esim.io'yu telefonunuza indiriyorsanız ve kurulum yapıyorsanız Burak 100 kodunu girerek %100 bakiye kazanabilirsiniz. Dönem dönem Esim.io'da kampanyalar oluyor. Onları da kaçırmayın derim. Ekrandaki QR koddan ya da açıklamadaki linkten Esim.io'yu indirebilirsiniz. Telefonunuzun Esim'e uygun olup olmadığına bakın ama lütfen. Gittiğiniz ülkede sim kart alma derdi yok. Faturanızı açsanız pahalı mı gelecek, ne kadar ücret ödeyeceğim öyle bir dert yok. Çok rahat bir şekilde internete kesintisiz bağlanabiliyorsunuz. Öneririm dostlar. Ben çok uzun zamandır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Şu an biz İspanya'nın güneyindeyiz, Endülüs bölgesindeyiz. Ronda'da Endülüs bölgesinde dağların arasında kalan bir yerleşim yeri. Buranın şöyle bir özelliği var. Yani görüyorsunuz etrafımızda bayağı bir turist var. Burayı ziyaret etmelerinin sebebi tamamen bulunduğu konum arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Kanyonun ortadan ikiye ayırdığı bir yerleşim yeri düşünün. Kanyonun iki tarafında da şehir veyahut da kasaba diyelim kurulmuş durumda ve bir tane köprüyle bağlı bu yerleşim yerleri. Şu an üzerinde durduğumuz bu Puente Nueve köprüsü, yani yeni köprü anlamına geliyor. Bu köprü iki yakayı birbirine bağlıyor ve hem o tarafta yerleşim var hem arkamızda kalan tarafta yerleşim var. Ben ikisini de göstereceğim sizlere. Tamamıyla bu görüntüden kaynaklı olarak insanların ilgisini çekiyor ve belki binlerce turiste ev sahipliği yapıyor her gün. Şöyle göstereyim sizlere, bakın ta karşıda da dolaşanlar var. Evleri görüyorsunuz, tabii ki beyaz evler, bu da dikkat çekiyor manzara olarak. Yol üzerinde bir sürü Pueblos Blancos gördük, yani beyaz köyler gördük. Ronda'da o beyaz köylerden bir tanesi, belki de en meşhuru. Bu arada bayağı böyle bir 200 metreye kadar bir derinlik var aşağı doğru. Bir su akıyor aşağı tarafta, yeşilliği görüyorsunuz. Gayet değişik bir manzara oluşmuş durumda. Bu kanyon da böyle 100 küsür metre falan devam ediyormuş, uzuyormuş. Bu yani tamamen Ronda'nın olayı bu. İsminiz neydi? İsmim Zeynep. Zeynep, çok memnun oldum. Ben size mikrofonu vereyim. Siz Belçika'da yaşıyordunuz. Evet, Belçika'da doğdum. Orada doğdunuz, büyüdünüz. Belçika'da doğdum. Dedem zamanında gitmiş. 3. jenerasyon Belçikalı Türk'üm. Nasıl orada yaşamak peki? Yani orada doğdum, büyüdüğüm için benim için normal, doğal. Ben çok memnunum. Brüksel'de yaşıyorum. Sık sık da böyle Avrupa'yı geziyorsunuz anladığım Evet, kadarıyla. evet. Fırsat buldukça gezmeye çalışıyorum. Özellikle Avrupa'da. Çünkü genellikle tek başıma çıkıyorum seyahate. Avrupa'da kendimi güvenli hissediyorum. Tek başıma çıkabiliyorum. Her zaman yanına bir arkadaş bulamıyorsun. Araba kiralıyorum. Ondan sonra kafama göre takılıyorum öyle. İspanya'yı nasıl buldunuz? Ya İspanya'yı çok seviyorum. İlk gelişim değil. İspanyolların mantalitesi de çok hoşuma gidiyor. Genellikle kadına bakış açısı, kadınların buradaki özgüveni, özgür olması o çok hoşuma gidiyor. İnsanları sıcak. Bizle bir yakınlığı var mı peki İspanyolların böyle hani kültür olarak, hayata Yani bakış olarak? o sıcaklık açısından var ama sanki saygı konusunda biraz daha bir ülkemize tabii ki hiçbir şekilde kritik vermek istemiyorum ama benim hissettiğim kadarıyla ya da Türk dilini anladığım için burada anlamıyorum tabii insanların söylediğini. Bana böyle biraz daha rahat geliyor anlamadığım için. Çünkü dili anladığın zaman negatif şeyleri de duyuyorsun. Türkiye'ye gittiğim zaman mesela Türkiye tatillerinde. Burada o yok. Onun avantajı var mesela. İspanya'da Ronda'yı çok beğendim. Ronda'yı. Buraya iyi ki gelmişim. İnanılmaz güzel. Zaten eskiden romantikler buraya geliyormuş kitaplarını falan yazmak için. Çünkü çok kaynak veren bir yer İlham olduğu için. veren, evet. İlham veren bir yer olduğu için. Hemingway de bir kitabı sanırım. Burayı konu olarak yazdı diye hatırlıyorum Evet, ama. evet. Hemingway, Orson Welles ama onlar aslında işte buradaki boğa güreşleri için çok geliyorlarmış. O boğa güreşleri tabii ki kalktı. Yani kalktı derken burada hala yapılıyor.
ama ülkenin birçok yerinde kalktı. Ya o yüzden aslında geliyorlarmış aynı zamanda buraya. Sadece doğal güzellikleri için değil. Ama yani zaten videoda göstereceğiniz gibi mükemmel bir yer yani. Mükemmel bir yer. Yol üzerinde bir sürü pueblos, blancos var dedim ya, yani beyaz köyler. Ronda onların en meşhuru. Buraya insanlar geliyorlar, Ronda'yı ziyaret ediyorlar, diğerlerini ziyaret ediyorlar. Ama ana odak her zaman Ronda. Çünkü dediğim gibi yani manzarası gerçekten eşsiz diyebileceğimiz bir manzara. O kadar büyük bir yerleşim yeri de değil bu arada. 35 bin civarı bir nüfus varmış burada. Ama tarihin belli dönemlerinde önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Mesela köprünün yanında bir manzara noktasına geldim şimdi. Buradan apayrı bir görüntü var. Bakar mısınız, evler bembeyaz. Bunun böyle olmasının sebebi tamamen iklimden kaynaklı olarak. Ama bunu korumuşlar. Büyük ihtimalle bir yasa falan da çıkartmışlardır. Ara sokaklarına daldığınız zaman, sokak sokak böyle kaybolarak gezdiğiniz zaman ayrı bir keyif alıyorsunuz. Yani şu mimari, bu arada sadece Hristiyan, Katoliklerden kalan bir mimari olarak düşünmeyin. Geçmiş dönemlerde farklı medeniyetler gelip burada kendi kültürlerini yansıtmışlar. Mesela Romalılar döneminde çok önemli bir yerleşim yeriymiş burası. Daha sonrasında Endülüs dönemi başlıyor. Emeviler burada yine burayı önemli tutarak kendi kültürlerini, miraslarını bırakmışlar. Daha sonrasında 1485'ti sanırım, işte 1500'lü yıllara yaklaştığımızda Reconquest dedikleri, tekrardan burayı fethediyor. Geri kazanıyor Hristiyanlar Müslümanlardan ve Müslümanlar ve Seferat Yahudilerini buradan kovuyorlar arkadaşlar, sürgün ediyorlar. Kendi dönemleri başlıyor. Onlar kendi kültürlerini, miraslarını buraya ekliyorlar ve artık o günden bu yana da Katolik, Hristiyan kültürü burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela meydanlar ve kiliseler, katedraller Katoliklerin Ronda'ya kazandırdığı bir kültür olarak yazıyor. Bu dar sokaklar, evlerin içindeki iç avlular Müslümanlardan, Emevilerden kalan bir kültür olarak yansıyor. Burası çok kültürlü bir yer. O yüzden tarihi dokuyu çok böyle farklı yanlarıyla görüp hissedebileceğimiz bir yer. İyi ki gelmişim dediğim yerlerden bir tanesi. Mesela bakın arkamızda bir meydan. Burası ufak bir meydan aslında. Hemen ufak bir tapas bar kültürü. Hızlı atıştırmalıklar, içecekler. Tak 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 enerjiler kazanılıyor. Gezmeye devam ediyorlar. Bakın burada da böyle korkuluklar var. Önlem. Büyük şehirlerde hırsızlık olayları olduğu için evlerde böyle daha sık rastlıyorsunuz. Büyük ihtimalle burada da önlem olarak oluşmuş bir kültür oluşmuş. Bugüne kadar devam etmiş bu. Bakın mesela bir yerleşim yerine, eve, belki de birkaç tane farklı ev var. Belki de bir oteldir, bilmiyorum. Oraya giriş. Buradan devam ediyor sokak. Buradan devam ediyor. İki konutu böyle bir kemerle bağlamış. Buranın tasarımcısı. Hemen karşımıza bir kilise çıkacak. Çok güzel manzara izleme noktaları var. Ve o manzara izleme noktalarından böyle birazcık detaylı inceleme yaptığınızda araziyi, tarımla uğraşanları görüyorsunuz, çiftçileri görüyorsunuz ve tarım arazilerini görüyorsunuz. Tam olarak böyle İspanya'nın hangi bölgesinde ne yetişiyor bilmiyorum. Ama ve lakin şeyi duydum. Bask bölgesi var kuzeyde. Orasını bizim Karadeniz gibi düşünebilirsiniz. Yemyeşil diyorlar. Daha böyle yeşilliği bol olan bir yermiş. Ama Barcelona'dan Madrid'e ulaştım. Madrid'den Sevilla'ya, Sevilla'dan buraya. Bu rota üzerinde de bayağı böyle yemyeşildi her yer. Öyle kurak bir alan görmedim açıkçası. Hep bu tarzdı yani. Bu tarzda en kötü böyle çimler mimler vardı, otlar ve vesaireler vardı. Ama çok fazla da böyle tarım arazisi gördüm, bağ bahçe gördüm. Domatesi çok lezzetli İspanya'nın. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zeytinleri çok iyi. Zaten şunu savunuyorlar. Dünyanın en iyi zeytinleri bizde. Bunu savunuyorlar. Mesela bunu bizim savunmamız gerekirdi. Biz de bir zeytin ülkesiyiz. Kıymet verseydik zeytine, bence vermiyoruz. Bunu savunabilirdik yani. Çok net bir şekilde iddialı da olurduk bu konuda. Ben öyle bir şey göremiyorum maalesef ülkemizde. Gastronomi konusunda bu kadar iyi olup bu kadar az reklamı yapılan yoktur belki dünyada yani. Çok iyi bir mutfağımız var. Lezzetli yemeklerimiz var. Ama ve lakin reklam konusunda
Keza turizm reklamı konusunda da öyle. Bence yetersiziz yani. Çok daha iyi ülkemizin reklamı yapılmalı. Müthiş bir ülkemiz var ya. Yani her bölgemizde inanılmaz o kadar güzel tarihi değerler, doğal güzellikler, yerel lezzetler say bitmez yani. Ben mesela turist olarak, yabancı bir turist olarak Türkiye'ye gelsem asla yetmez, böyle 4-5 ay geçsem yetmez yani. Burası da güzel bir mahalleymiş bu arada. Konaklama seçeneklerine hiç bakmadım bu arada ya. Pahalı mı ucuz mu bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Buraya gelecek olanlar kontrol etsin, baksın. Çünkü burada kalmak da hoş olabilir yani. Şöyle bir düşününce Sevilla'dan günübirlik git gel değil de burada kalabilirsiniz. Romantiklerin şehri diyorlarmış buraya. Eski yazarlar, böyle belli başlı yazarlar gelip buradan ilham alıyormuş. Burada yaşıyorlarmış, kitaplarını yazıyorlarmış. Ronda'daki bir diğer tarihi noktaya geldik şimdi. Burası Arap banyosu arkadaşlar. Yani bildiğimiz hamam. Arap banyosu olarak geçiyor. Emeviler döneminden kalan tarihi bir hamam. Hemen içeriden biletimizi alacağız. Şöyle sizlere fiyatları da göstereyim. Giriş 4,5 euro. Nakit kabul etmiyorlar. Sadece kartla ödeniyormuş buraya giriş. Hangi ülkeden geldiğinizi de soruyorlar. Şimdi ödemeyi yaptım. Biletimizi alalım. Birkaç tane böyle bilgilendirici not da bırakmışlar buraya. Çok güzel yapmışlar yalnız ha, baksanıza. Yukarıdan şu yapıyı görünce, hafif böyle kubbeli yapıyı görünce dedim tamam burası kesin hamam. Yani buraya bir gelelim bakalım. Gelmeyi düşünüyordum çünkü buraya. Direkt karşıma çıkınca gelmek istedim. 13 ve 14. yüzyılda yapılmış buradaki hamamlar. İber Yarımadası'ndaki en iyi korunmuş hamamlar olarak geçiyor. Şöyle içeriye doğru gireceğim. Oo, güzel bir serinlik geldi ha. Bak çok güzel bir serinlik geldi. Sadece dini bir gereklilikten ya da temizlikten kaynaklı olarak bu hamamların yapıldığını düşünmeyin. Çünkü biliyorsunuz yani İslamiyet kültüründe ibadet etmeden önce abdest alınır, vücut temizlenir. Bu bir gereklilik. Keza günlük olarak da insanların hani temiz kalması gerekiyor. Burada temizleniyorlar, kullanıyorlar buraları. Ama sadece temizlik veya da ibadet gerekliliği olarak düşünmeyin. Burada büyük ihtimalle bir şey var, bir film var, onu izliyorlar. O dönemde aynı zamanda hamamlarda insanlar sosyalleşiyordu. Belki politik konular konuşuyorlardı, belki başka şeyler konuşuyorlardı. Siyasetçiler belki buraya geliyordu, bir şeyler konuşuyordu, tartışıyordu. Yani tamamen sosyal bir ağ kurmak için de, insanlarla tanışmak, tartışmak, konuşmak için de kullanıyorlardı. Sadece temizlenme olarak düşünmeyin. Burası eski Roma döneminden kalan bir köprüymüş. Şöyle göstereyim. Kanyonu aşağıdan bağlıyor. Yani o yukarıdan manzarayı göremiyorsunuz. Aşağı taraftan bağlıyor birbirine. Ve bir diğer eski köprü de hemen şurası. Şimdi buraya çıkacağız. Buradan aşağıyı daha net görebiliriz. Yani aslında 3 tane köprü Ronda'yı birbirine bağlıyor. En son yapılanı biz gördük. Orası ana köprü. Ama öncelerden buraları kullanıyorlarmış. Bakın aşağıda kalıyor. Zaten hamam da hemen şu ileride. Eskiden şehre geldiklerinde burada kapı falan bir şey varmış galiba. Bu köprüden geçip öyle gidiyorlarmış. Hamam da hemen girişte bir yerdeymiş. Ha bakın diğer köprü de hemen yukarıda kaldı. Oradan başlamıştık gezmeye. Aşağıda da yürüyüş yolu var ama kimseyi görmedim ya. Belki kapatmışlardır. Ara ara böyle şehrin tarihi sokaklarına girip çıkıyoruz. Old Town olarak adlandırılan, eskiden yaşamın olduğu, daha çok böyle hani kale içi gibi düşünebilirsiniz. O sokaklara girip çıkıyoruz. Tabii ki belli başlı yerlere gittiğimizde Old Town denilen o bölgenin de dışına çıkmış oluyoruz. Ama az çok Old Town'a dönünce anlaşılıyor ya. Mesela bu tarz binalar Old Town'un içerisinde daha çok var. Dışında da var elbette ama Old Town'un içerisinde, o iç kısmında daha böyle belirgin oluyor. Anlıyorsunuz daha çok. Benim hoşuma gitti ya burası. Şimdi bu Eskişehir kısmının içerisinde birkaç tane farklı manzarayı izleyebileceğiniz nokta var. Onlardan birini daha göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Çok güzel bir manzara ya. Yerleşim yerine bakar mısınız ya? Gerçekten çok ilginç. Bu kadar böyle yükseklere yerleşim yeri yapmalarının sebebi de eskiden insanlar burada kendilerini daha güvende hissediyorlarmış. Çünkü buraya saldırmak daha sıkıntılı. Bir kale mantığı gibi düşünebilirsiniz. Bakın o ilk ziyaret ettiğimiz köprü hemen burada. Yakayı
Yani kanyonun iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden bir tanesi. En yenisi. Diğer yaka hemen şu karşı tarafta kalıyor. Eskiden buralarda yerleşen insanlar kendilerini daha çok güvende hissediyorlarmış. Yani buraya gelen, saldıran nasıl başarılı olur bilmiyorum. O kadar da kolay başarılı olamaz. Çünkü aşağıdan geleceği için burayı zor fetheder. Buradaki insanlara çok zor zarar verir. Buradaki insanlar kendilerini daha rahat korurlar. Mantık o. Tamamen mantık o. Yol üzerinde de fark ettim. Bütün bu beyaz köyler dedikleri köylerin hepsi böyle tepede. Hiç böyle düzlükte yok köy yani. Benim fark ettiğim kadarıyla söylüyorum. Hepsi tepedeydi. Demek ki bu mantığı hepsi işletmişler. Hava sıcak ya, insanın böyle bazen oturup yemek yiyesi gelmiyor. Böyle bir iki lokma atıştırası geliyor. Restoranda da böyle oturup genelde bir şeyler atıştırıyoruz ama yana humus almış marketten kahvaltıda yemek için. Bir de böyle ekmek almış. Bu birazcık farklı dedi. Bunun tadına bak dedi. Zeytin aroması aldım. Dedim bunu neyden yaptılar? Sanırım zeytinli bir humus. İçerisine neler koydular tam olarak bilmiyorum da. Bayağı güzel tadı ya. Çok hoşuma gitti yani. Oturduk gölgeye ekmekle humus yiyoruz. Şehrin merkezinde zamanında boğa güreşlerinin yapıldığı bir tane arena var. Bu meydana da bir tane böyle boğa heykeli koymuşlar. Giriş şu kapıdan. Bilet alıp içeri giriliyor sanırım. Ben tasvip etmiyorum arkadaşlar. Yani boğa güreşi şu an yasaklandı diye biliyorum İspanya'da. Benim sevmediğim şeyler, hayvanlara zarar verilen hiçbir aktiviteyi sevmiyorum. O yüzden boğa güreşlerinden de hep nefret etmişimdir. Ama burası artık böyle bir müze gibi olmuş. Bilet ne kadar diyor? 9 euro diyor. Bir girelim bakalım içeri. Nasıl bir yermiş. Hola buenas. Una boleta porfa. Solo tarjeta o efectivo también. Oh, perfecto. Sí, tengo efectivo. Alejar. Okay. Gracias. Çok yakın tutuyordum galiba. Bu geldiğimiz yere girmek istememin sebebi İspanya'da biliyorsunuz boğa güreşi bir kültürdü. Bu güreşin doğduğu yer olarak kabul ediliyor burası. Yani çokça videosunu görmüşüzdür. Ben yani izlerken böyle sinirlerim yerinden zıplıyor. Boğa güreşinin doğduğu yer olarak kabul ediliyor burası, Ronda, bu arena arkadaşlar. İsmi Plaza de Toros de Ronda olarak geçiyor. İspanya'nın en saygın ve en eski arenası burası. 1785 yılında açılmış burası bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi burada bir tane efsane bir matador var. Matador dediğim kişi de biliyorsunuz, belki görmüşsünüzdür boğa güreşini. Boğayı salıyorlar arenaya. Bir tane kişi elinde pelerinle boğayı kışkırtıyor, üzerine saldırttırıyor. O pelerini kullanarak boğadan kaçıyor ve oley oley eşliğinde insanların tezahüratlarıyla o boğadan kurtuluyor. Bir şekilde en sonunda hayvana zarar veriyor. Boğa güreşlerinin babası olarak kabul edilen kişi en ünlü matador olarak geçiyor. Pedro Romero. Kariyeri boyunca 6000'den fazla boğayı alt ettiği söyleniyor. Burası tahmin ettiğimizden çok daha popüler bir yer. Çünkü zamanında buraya boğa güreşlerini izlemeye birçok yerden gelenler olmuş. Ünlü yazar Ernest Hemingway bunlardan bir tanesi. Hatta öğleden sonra ölüm eserini bu arenadan ve boğa güreşlerinden ilham alarak kaleme aldığı söyleniyor. Günümüzde artık burası bir müze arkadaşlar. Çok şükür ki hayvanlara zarar verilebilecek bir aktivite yapılmıyor burada. Hava sıcak olduğu için bir serinleyelim istedik. Dondurma aldık kendimize. Şöyle sizlere fiyatları göstereyim arkadaşlar. Şu küçük olan 4 euroluktan aldım ben. Küçük dediği de bu arada, bakın. Dolu dolu koydu. Bir sürü çeşit var burada. Şöyle göstereyim çeşitleri. Bol bol meyve çeşidi ve farklı çeşitli dondurmalar var. Kahve falan da satıyorlar. How is it? Is it good? Really good. Really good. Ben kokonatlı bir de mangolu aldım. Burası da alışveriş sokağı gibi düşünebilirsiniz. Kafe, restoranlar falan var, böyle alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var. Hediyelik eşya dükkanları var. Tatlı bir sokak. Üstünü böyle brandayla germişler. Çünkü hava sıcak, o yüzden gölge arıyor insan. Birçok kişi de yiyor, dondurma yiyor yani. Baktık millet yiyor şapır şapır. Dedik biz de hak ettik dondurmayı yani, o kadar yürüdük. Her yerim var ya kıpkırmızı oldu yani. Ameliyonu oldum resmen. Arka tarafta şöyle bir meydan var. Orayı da göstereyim sizlere bir yandan. Dondurmam da eriyor. Kokonat da çok iyi tercih olmuş. Mango da çok iyi tercih olmuş. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube bizden bunları istiyor. Çünkü algoritma için önemli bunlar. Bizler de sizlere söylüyoruz içerik üretenler olarak. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Son videomuz Sevilla'dan olacak bir aksilik olmazsa.
Sevilla'da bir sonraki videoda görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Ciao ciao. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.